Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her katında ayrı bir renk ve lezzet sunan, görüntüsüyle muhteşem olan kral pilav yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Malzemelerimiz 2 su bardağı ılık ve tuzlu suda beklettiğimiz, iyice yıkadığımız pirincimiz, yarım demet dereotu, 2 adet kabukları soyulmuş rendelenmeye hazır havucumuz, 1 kase kadar kuzu kuşbaşı veya dana kuşbaşı önceden pişirdiğimiz parça etimiz var. Şimdi pilavımızı pişirmeye başlayalım. Tenceremizi ocağımıza aldık. Altını açalım. Ve 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bunu yarı yarıya, biraz tereyağı, biraz zeytinyağlı yapabilirsiniz. Ama ben zeytinyağlı yapmayı tercih ediyorum. Yağım ısındı. Artık pirinçlerimi kavurmaya başlıyorum. Pirinçlerimiz çok güzel bir şekilde kavruldular. Görüyorsunuz, tel tel ayrıldılar birbirinden. Ve şimdi aynı klasik su bardağıyla pirincimi ölçtüğüm su bardağımla 3,5 su bardağı kaynar sıcak su ilave ediyorum pirincimin üstüne. Şimdi 1 çay kaşığı kadar tuzumu koyuyorum. Yarım çay kaşığı kadar toz şeker. Bu da pirincinizin o buruk tadını alacaktır. Ve 4-5 damla da limon suyu. Bu da pilavınıza bir parlaklık verecektir. Bunların hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve bir taşım kaynadıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıyorum. Pilavımız pişerken biz de rendelemiş olduğumuz 2 adet havucumuzu 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok fazla tuz atarak hafif öldürüyoruz. Biraz soteliyoruz. Şimdi pilavımızı bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi suyu iyice çekmiş. Şöyle ortasına kaşığımızla hafif baktığımızda hiç su yok. Gördüğünüz gibi tertelde pişmiş. Artık altını kapatalım. Üzerine bir kağıt havlu koyarak dinlenmeye bırakalım. Pilavımız ortalama 15 dakika demlendi. Şimdi artık ağzını açalım. Gördüğünüz gibi tel tel harika bir pilav oldu. Şimdi bir karıştıralım iyice. Şimdi pilavımızı 2'ye böleceğiz. Yarısını kavurduğumuz havuçlarla, yarısını da ince ince doğradığımız dereotumuzla karıştıracağız. Pilavımızı şekil vermesi için isterseniz bu şekilde çukur bir kasenin içine, isterseniz bir kalıpla da yapabilirsiniz. Bu bir kek kalıbı olabilir, bir borcam olabilir. Streç filmle her tarafını iyice kaplıyoruz. Şimdi kalıbımızın tabanına kavurmamızı koyuyoruz. Etimizi iyice tabana yerleştiriyoruz. Ve pilavımızı 2'ye bölüyoruz. Pilavımızın yarısını cam kabımıza aldık. Hafif sotelediğimiz havucumuzla iyice karıştırıyoruz. Pilavımızın diğer yarısında yarım demet dereotunu da ince ince kıydık.
Bununla birlikte iyice karıştırıyoruz. Önce havuçlu pilavımızı etimizin üstüne alıyoruz. İyice bastırarak şu şekilde yayın. Bir de dereotlu pilavımızı koyalım. Yine aynı şekilde. Yine onu da bastırarak. Çünkü kalıptan düzgün çıkması için biraz bastırmanız gerekiyor. Pilavlarımızı kalıbımıza yerleştirdik. Servis ve sunum yapacağımız tabağımızı şu şekilde üstüne koyup pilavımızı ters çeviriyoruz. Ve kalıbımızı kaldırıyoruz kabımızı. Gördüğünüz gibi enfes bir pilavımız oldu. Tam davet sofralarınıza yakışır. Harika bir pilav. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.